Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Örgülüm YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle birlikte herkes tarafından beğenilen moda olan yuvarlak çanta yapımını paylaşacağım. Birlikte yapacağız sizlerle. Aşama aşama gideceğiz. Nasıl yapılıyor? Nerelerde nasıl muntazam dikişler, örgüler yapıyorum? Onu detaylı bir şekilde anlatacağım. Başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz benim için önemli. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Haydi bakalım birlikte başlayalım. Arkadaşlar, malzeme olarak başta onları söyleyeyim. Kağıt ipim bu şekilde. Bakın 2 tane tığ kullanacağım. Bunu 4,5 milimetreyi çanta sapında kullanacağım. Normal örerken de 2,5 milimetre kullanacağım. Fermuarım var malzeme olarak. Fermuarda bakın şu şekilde. Ben diğer bir örnek olarak göstereyim şöyle sizlere. Videodan önce ilk çantanın yapımını bu şekilde yaptım. Kaç santim hemen birlikte ölçelim. Bunu size örnek olarak ördüm arkadaşlar. Hani görün birebir. Şimdi fermuarın ne kadar olduğunu, santimini söyleyeceğim sizlere. Evet, bakın bu şekilde 38 santim 38 santim olacak bir fermuar alabilirsiniz. Astar olarak kumaşçılardan astar seçimi yapabilirsiniz ve tabii ki de kağıt ipin renk seçimi tamamen sizin tercihiniz. Ben bu şekilde renk kullandım. Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi bakın, ilk dediğim gibi videodan önce ben size örnek olsun diye şöyle çantamın örülüşü bakın bu şekilde içeriden dışarıya doğru başlayacağız ve bu şekilde yapacağız. Bakın, astar kısmını bu şekilde ben yaptım. Kenarlara henüz daha gitmedim. Birleştirmedim. Şu an iğneli bir şekilde duruyor. Onu da aşama aşama dediğim gibi birlikte yapacağız. Şimdi ipimi aldım. Tığımı aldım 2,5 milimetre. Başlayalım. Bakın, sihirli halkamı oluşturuyorum. Bu şekilde. Şuradaki ipinizi biraz uzun bırakın. Çünkü çekmek için lazım olacak bize. Burada 12 tane sık iğne oluşturacağım. 1 2 örgünüz muntazam olsun istiyorsanız buradan ilmek çekerken şu şekilde tığı kaldırmayın, bu şekilde sadece ilmeğinizi aldınız ve çektiniz. 3 4 bu şekilde yorulmazsınız da. 5 kağıt ipimin örümü biraz zor çünkü. 11 ve 12. Şimdi burayı daraltalım. Küçük küçük çekin, çok birden çekmeyin çünkü kağıt ip olduğu için kopacaktır. Yavaş yavaş çekin. Burayı ne kadar küçültürseniz o kadar güzel durur. Evet, bakın 12 tane sık iğnemden sonra devam ediyorum. Bir üst sıraya geçeceğim. İp kaydırma yöntemiyle sıramı kapattım. Bir tane zincir çektim. Burada şimdi bir ikili trabzan yapacağız ikinci sıramızda. Trabzanların ilmeklerini çekerken uzatmıyorum. Direkt çekerken aldım. Bakın, uzatmıyorum, bu şekilde çektim.
İlmeklerin içerisine arkadaşlar, her bir ilmeğin içerisine ikişer tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, yuvarlak çanta yapımı kağıt ipten çok muhteşem duruyor. Ben çok beğendim. İnternette gördüm ve sizlerin de yapmasını istedim. Sizlerle örmek istedim arkadaşlar. Elinizde şöyle söyleyeyim, bu numarada bir tığınız varsa 2,5 ya arkadaşlar, bunu 3 olarak, hani eli sıkı olan arkadaşlar 3 numara tığ da kullanabilirler. Zincir de sayıyoruz burada. Zinciri sayalım. Çünkü bir tane daha yapsam burası burada bir potluk olacak. Hoş durmayacak. 24 tane bu şekilde ikinci sıramızda ikili trabzanımızı yaptık. 1 2 3 tane zincir çektim burada. Tığımın başını doladım. Bir sonraki yuvanın içerisine. Bakın buraya batmıştık zaten. Bir sonraki ilmeğin içerisine geçerek yine burada trabzanın başını kaldırmadan, ilmekleri kaldırmadan başlarına sabit bir şekilde örüyoruz. Araya bir zincir çektim. Araya bir zincir çektim. Bütün ilmeklerin içerisine bu şekilde trabzanlarımızı yerleştireceğiz. Bir zincir çektim. Son olarak göstereyim. Evet, bu şekilde yaptım. Sıramızın sonuna kadar trabzanlarımızın arasına birer zincir çekip tamamlayıp gelelim. Üçüncü sıramda da bu şekilde trabzanlarımı oluşturdum. Araya birer tane zincir çekmeyi unutmadım. Başta oluşturduğum 3 zincirin ikinci zincirine geçerek bu şekilde sıramı kapattım. Hatta zincirimin tam arasından geçmeyeyim. 2 ilmeği bakın şu şekilde alarak çektim. Bu şekilde yapsak daha iyi duracak. Bakın. Burada bir tane zincir çekiyorum. Şimdi dördüncü sıramızda sık iğne oluşturacağız. Aralara birer tane ve trabzanların başındaki ilmeğe birer tane, zincir gibi duran yerlere birer tane bu şekilde sık iğne yapıp dördüncü sıramı tamamlamış olacağım. Evet, sıramı tamamlayıp geliyorum hemen. Yine 1 2 3 dördüncü sıramızda sık iğnelerimizi oluşturduk. Sıramızın sonundayım. Burada ilk baştaki görünen, düzgün bir şekilde görünen ilmeğin içerisine geçerek sıramı kapatıyorum. Tekrardan bir tane zincir çektim. Yine aynı şekilde ilmeklerin içerisine geçerek her bir ilmeğin içerisine birer tane yine sık iğne yapacağım. Bu şekilde sıramı tamamlayıp geliyorum. Evet, 5. sıramızı da tamamlamış olduk. Sıramızı kapatıp 6. sıramıza geçelim. Düzgün görünen ilk ilmeğe, burada zincir çekiyorduk bir tane, ona batmıyorum. 1 2 tane zincir çektim tekrardan.
3 tane zincir çektim. Yine arkadaşlar aşağıdaki 3. sıramızda olduğu gibi ikili trabzan yapacağım bütün ilmeklere. Araya bir zincir çekmeyi unutmuyorum. İkili trabzanlarımı yerleştirdim. Bir sonraki sıra için devam edelim. Burada ne yapıyorduk? Çektiğim ikinci zincirin içerisine geçerek sıramı kapattım. Bir zincir çektim. Alt tarafta olduğu gibi burada yine sık iğne işlemi yapacağız. Bu şekilde sıramın sonundayım. Devam edelim. Sıramı kapatıp bir üst sıraya geçeceğim. Bir tane zincir çektim yine. Aynı ilmeğin içerisine. Boşluk kalmayacak şekilde. Yine her ilmeğin tepesine sık iğnemi yerleştireceğim. Sıramızı kapatıp 9. sıramızda bakın ne yapacağım. 2 tane zincir çektim. Tığımın başını doladım. Aynı sıramı kapattığım ilmeğin içerisine geçerek buraya bir ikili trabzan oluşturdum. Zinciri de sayıyorum arkadaşlar burada. 2 tane ikili trabzan oldu. Tığımın başını dolamadan bakın şuradaki ilmeğe, yani arkada bulunan ilmeğin alt tarafına, yani şurası, şu kısmı arkadaşlar, tığımın başını dolamadan batıyorum. Ve bakın ipimi çektim, birleştirdim. Devam edelim. Arada bir tane boşluk bırakıp, bir ilmek boşluk bırakıp ikinci ilmeğe geçiyorum. Burada yine ikili trabzanımı oluşturdum. Tığımın başını doladım. Tekrardan bir sonraki ilmeğe aynı şekilde ikili trabzan. Tığımın başını dolamadan ilmek atladığım yerin altındaki boşluğa bu şekilde tığımı geçirdim, çekiyorum, kapattım. Tığımın başını doladım. Bir boşluk bırakıp ikinci boşluğun içerisine, ilmeğin içerisine ikili trabzan oluşturdum. Bir sonraki ilmeğe tekrardan ikinci kez 2 seferde çektiğim ikili trabzanımı oluşturdum. Buradaki atladığım ilmeğin içerisine geçerek bu şekilde kapattım. Son kez gösteriyorum. Tığımın başını doladım. Bir ilmek atladım. İkinci ilmeğe geçip burada 2 kez çektiğim ikili trabzan. Tığımın başını doladım. Bir sonraki ilmeğe tekrardan ikili trabzan yaptım. Geriye dönüp boşluk atladığım ilmeğe batarak bu şekilde kapattım. Evet, 9. sıramızda bu modelimizi yerleştirip geleceğiz. Burada yine hemen ilk ilmeğin içerisine geçiş yaparak sıramı kapatacağım bu şekil. Bir tane zincir çektim. Aynı sıramı kapattığım yere sık iğnemi yaptım. 10. sıramızda bütün ilmeklere yine aynı şekilde arkadaşlar sık iğnemizi yapıyoruz. Bu şekilde. Bakın bitimi şu şekilde olacak. Burada
Burada modelden sonra 1-2 tane sık iğne yaptım ben. İsterseniz siz 3 veya 4 de yapabilirsiniz. Biraz daha büyük olsun istiyorsanız çantanız. Mezura ile ölçtüğümde kaç santim oluyor? Size onu göstereyim. Büyüklüğü. Bakın bu şekilde tam 23 santim. Denk geliyor. 23 santim boyutunda çantamın bir parçasını elde etmiş oldum. Yine aynı şekilde ikinci parçayı da öreceğiz. Bu şekilde bitirmiş olduk modelimizi. Çantamızın örgü kısmını. Yine elimizde bir parça daha olacak arkadaşlar. Onu da öreceğiz. Bakın şöyle iki parça elde etmiş olacağım. Bu şekilde. Astarlama kısmına geldiğimizde onu göstereyim sizlere nasıl yapacağımı. Elime bakın astarınızı alın. Şu şekilde benim astarım. Parçanızı koyun. Ördüğünüz parçayı. Şu an kesili benim parça. Evet bakın bu şekilde koyduğumda kenarlardan yine dikiş payı için arkadaşlar gizleyerek dikiş yapacağız. Onun için hemen ölçeyim kaç santim. İlk önce böyle kalemle çizin veya sabununuz varsa dikiş sabunu için böyle işaretleyin sabunla. Tekrardan bakın kaç santim bırakmışım. 3 santim. 3 santim olacak şekilde de etrafından kesin. Kestiğimiz parçayı astarımızın içerisine keçe kullanacağız ki daha sert tutsun çantayı. Daha düzgün dursun. Bakın şu şekilde benim keçem var. Bu keçeyi kestiğim parçanın içerisine tam ortalayacak şekilde, ortaya denk gelecek şekilde. Yine bunu da keçeyi de örgünün boyutunda kesti. Birebir olacak şekilde. Bunu içine yerleştiriyorum. Bu şekilde yerleştirdiğimde kenarlarda dediğim gibi şu şekilde bir görüntü olacak. Buralardan dikiş yapacağız. Yani bu da üste gelecek. Tam böyle 3 santim olacak şekilde dikeceğiz. Hemen o aşamayı da göstereyim sizlere. Ben daha önceden hazırlamıştım. Video çok uzamasın diye. Astarımı keçeyi içerisine yerleştirdim ve dikiş ipiyle nasıl diktiğimi de göstereyim. Dikiş bilmeyen arkadaşlarım için. Çok basit bir dikişi var. Zorlanmayacaksınız. Hemen size göstermek adına dikiş ipimi ve iğnemi aldım. Arkadaşlar bakın. Ucuna düğüm attınız. İğnenizin. Arka taraftan geçtiniz. Bu şekil. Ve bir önden bir arkadan. Nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Bu şekilde diktiğinizde zaten aynı dikiş ortaya çıkacak gördüğünüz gibi. Şimdi iki parça olacak astarın. 2 tane parçası olacak. Yuvarlaktan. Ortasına keçeyi yerleştiriyoruz. Kenarlardan 3 santim kalacak şekilde de dikiyoruz. Tam ortalayacağız bu arada. Ve diktikten sonra da hemen örgümü alıyorum. Bakın diktik ya. Örgümün arka tarafı burası. İsterseniz örgünüz biraz böyle kastıysa ütüleyip açabilirsiniz de. Şimdi bunu bu şekil yaptıktan sonra burası ön tarafı. Şu tarafını kullanayım daha temiz. Kenarlara denk gelecek şekilde. Mandal kullanayım ben. İğneniz varsa iğne de kullanabilirsiniz. Hemen mandallıyorum. Yine burada da bir gizli dikiş yapacağız. Astar ve örgüyü birleştirmek için.
Dikeceğimiz zaman gizli dikiş sırasında buraları daha düzgün bir hale getirelim ki dikişimiz görünmesin. Şu an sizlere göstermek adına yapıyorum. Elimde hazır dikilmiş olanı da var. Oradan devam edeceğim. Temiz bir şekilde kaplamış oldum. Yine aynı titizlikle bu kenarlardan gizli dikişimizi göstereyim sizlere. Şimdi gizli dikişim için bakın bu şekilde. Şu an ipimi ben düğümlemedim. Size gösteriyorum sadece. Aldım. Boşluktan. Şuradaki ilmeklerin altında kalan boşluklardan çıkacağız dışarıya. Buna uygun bir dikiş ipi seçin. İpinize uygun. Benim ipim bu şekilde. Farklı renkler de tercih edebilirsiniz. Ona göre dikiş ipiniz olsun. Evet, buradan çıkardım. Hemen bir önceki yerden tekrardan içeriye girmeye çalışıyorum. Ve astara geçtim. Çıktım buradan. Şu an net görünüyor. Astara geçtim. Astardan da tekrardan çıkarak bir sonraki yere bakın. Bu şekilde. Tekrardan bir ön taraftan astara geçiyorum. Astardan iğnemi çıkardım. Bu şekil. Bakın ipiniz burada. İp burada. Bir sonraki ilmeğe. Buradan çıkacağız. Buradan çıkıp bu arada dikişler arada kalıyor. Görünmüyor. Alt kısma geçiyor. Buradaki bakın şu an görünüyor diktiğim yer. Elinizle hemen alta doğru, içe doğru ittirin. Bakın şu an ipim burada. Bir önceki ilmeğe iç taraftan ipiniz neredeyse ona göre hareket edin. İğnemi iç tarafa doğru, astara doğru getirdim. Ve bakın ipim bir sonraki ilmeğinden dışarıya çıkıyorum. Tekrardan bir önceki ilmeğe geldim. Bir önceki ilmekten astara geçiyorum. İç tarafa. Tekrardan ipimin olduğu bir sonraki ilmeğin alt kısmından dışarıya çıkarıyorum iğnemi. Bakın bu şekilde temiz bir görünüm, güzel bir çalışma oluyor. Şu an burayı tutturdum, örmüş oldum. Dikmiş oldum. Daha sıkı bir şekilde. Şu an hani videoda biraz daha zor oluyor dikmek. Daha bir sıkı şekilde gösterdiğim gibi bütün her yerine dikiş için bitireceğiz arkadaşlar. Dikiş yapacağız. Diktiğim zaman bakın şöyle bir görünüm ortaya çıkacak. Ne kadar temiz, muntazam duruyor. Siz de o şekilde ayarlayın. Çantanızın örgü ve astar kısmının birleşme aşamasını. Şimdi arkadaşlar körük kısmına gelelim. Yani iki çantayı, bunu da öreceğim ben. Kenarlarını diktikten sonra körük kısmı, yani bu ikisini birleştirirken arada kalan kısım, onu sizlere göstereceğim, örgü kısmını. İpimi aldım. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 tane
zincir çektim. Bir tanesi kenarda olacak. Pardon, iki tanesi kenarda olacak şekilde tığımın başını doladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, geriye 9 tane zincirim kalıyor. Üçüncü zincirin içerisine geçiş yaptım. Yalancı trabzan yapıyorum burada. 3 ilmeği birden çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki zincirin içerisine geçtim. 3 ilmeğimi çektim. Tığımın başını doladım. Bir sonraki zincire geçtim. 3 ilmeğimi birden çekmiş oldum. Evet. Bütün zincirlere aynı işlemi uygulayacağım. 1 2 tane zincir çektim. Doladım. İlk başta bulunan ilmeğe. Bakın arka taraftaki kanadını alıyorum. İlmeğin iki tarafında almıyorum. Yine yalancı trabzanlarımı oluşturacağım. 9 tane yalancı trabzanı aynı işlemi uygulayarak artıracağız. 1 2. Kaç sıra bu şekilde yapacağız? Ona bakalım. 38 sıra boyunca arkadaşlar, size gösterdiğim gibi ilerleyelim. Körük kısmını oluşturalım. 38 sıradan sonra bakın fermuar için yine örgüye devam edeceğim. İpinizi kesmeyin sakın. 38 sırayı örüp geliyoruz hemen. Toplamda 38 sıra yapmış oldum. Burada 1 2 tane zincir çektim. Çevirdim. Tığımın başını doladım. Burada 1 2 3 tane yalancı trabzanı yaptım. 1 2 tane yine zincir çektim. Çevirdim. Tığımın başını doladım. 1 2, her sırada 3'er adet yalancı trabzanımı yapıp kenarlara, pardon, kenar kısımlara ise 2 tane zincir çekip devam edeceğim. Evet, bu şekilde bakın 3 sıra ördüm. 30 sıra olana kadar örüp gelelim. Evet, 30 sırayı yaptıktan sonra ipimi kestim. Tekrardan ipimi aldım. Diğer taraftan sol kısımda yine fermuarın geleceği yeri oluşturacağım. 1 2 3 1 2 3, bakın burada bir, iki ve 3. 1 2 fermuar kısmına 3 tane, kenar kısmına 3 ilmek, diğer tarafa 3 ilmek olacak şekilde ayarladım ben. Bu şekilde yine bu tarafı da 30 sıra olana kadar öreceğim. Buraya fermuar gelecek. Şurası alt kısım. Şimdi arkadaşlar, astar kısmıyla birlikte fermuarı nasıl buraya tutturacağız ona bakalım. Fermuarımın arka kısmını çevirdim. Bu kısmı oturtturduktan sonra bakın bir kısım burada fazlalık kalacak, bir miktar. Şurada da yine bir miktar fermuar burada kalacak şekilde oluşturacağız.
Evet. Bunları bu şekilde tutturduktan sonra mandallarla tutturayım ben. İğneniz varsa iğne yardımıyla da hızlı bir şekilde tutturabilirsiniz. Dikiş yaparak birleştireceğiz. Dikiş işleminde ise kendi ipini kullanacağız. Burada kendi ipini alıp dikiş yapacağız. Yine bu kısımdan dikeceğim. Şu kısmı yine buradan dikeceğim. Dikelim. Kendi ipini aldım bir miktar. Şu kısma bir düğüm attım. Şuradan göstererek sizlere. Sağlam olması açısından kendi ipiyle dikiş yapıyorum. Burada dikerken dikkat edin. Tekrardan bakın. Aralardan geçirerek ip görünmeyecek şekilde sırıtmadan, örgüyü bozmadan ilerleteceğim. Dikerken de birazcık böyle ovallik vermeye çalışın ki yuvarlak olacağı için formumuz fermuar açılıp kapanırken potluk oluşturmasın. İki tarafı da dikip gelelim. Bakın fermuar bu şekilde olacak. Hemen açtığımda engellemediğini gördünüz dikişimi. Evet, iki tarafı da hemen dikip geliyoruz. Kapattığımda çok da güzel oldu. Bu şekilde elimi tam böyle dümdüz dikmedim. Hafif böyle yuvarlak oval dikerek, çantamız yuvarlak form olduğu için hani bir potluk oluşsun istemedim. O şekilde diktim ve bakın görünümü bu şekilde. Şimdi arkadaşlar şu kısma, körük kısmına da astar yapacağız. Onu sizlere göstereyim nasıl yapıldığını. Astarımızdan şu diğer benim ördüğüm. Şimdi astarımızı alıyoruz. Ne kadar astar keseceğiz? Kaç santim olacak eni ve boyu? Şurası eni 10 santim, boyu 41 santim olacak şekilde astarımızı arkadaşlar şuradan 5 santim olacak gelecek şekilde, şurası 5 santim ayarlayacağız. Şöyle bakın bu şekilde ayarladıktan sonra kenarlara yine iğne veya mandalla, hemen mandal alayım ben, buraları dikeceğiz. Her iki kenara gelecek şekilde. Bunu ben 3'e katlayacağım. Bakın tekrar söylüyorum. 5 santime eni, 36 santim boyu olacak şekilde ayarlayın. Bunu bu şekilde katladıktan sonra buraya tutturup dikeceğim. Yine gizli dikiş yapacağım. Evet, bakın bu şekilde ben astarımı yerleştirdim ve diktim kenarlardan. Şimdi birleştirme kısmına gelelim. Yine bu buraları da aynı şekilde gizli dikişle halletmiş oldum. Bakın ön tarafta fermuar çok rahatlıkla kapanıyor. Evet. Şu kısımda umarım burayı dikmediniz. Çünkü birleştirme aşamasında buradaki fazlalıklar şu iç kısma girecek. Eğer diktiyseniz orayı açın. Böyle buraya yerleştirip birleştirmiş olacağız. Herhangi bir yerinden yine tutturuyorum. Arka taraftaki ilmeği aldım gördüğünüz gibi. Buradan
ilk başlangıçta olan tek tarafını alıyorum, bakın. Şöyle tutsam daha iyi olacak. Buradan ve buradan tek katına alarak birleştirme aşamasına geldim sonunda. Evet, ilmekleri birbirine denk getirin ki potluk oluşmasın. Her defasında bu şekilde tek kanatlarını alacağız. Evet, bakın bu şekilde kenarlardan giderek diğer ilk parçamın dikişini bitirmiş oldum. Şimdi dediğim gibi şurası açık ya arkadaşlar, buradan bunları içine alarak saklayacağız. Evet, bu kısmı bakın bu şekilde ayarladım. İçine girdirerek burayı da dikeceğim. En son diktiğim yer burası, bakın. Buradan buraya geçiyorum. Bu kenarı da bu şekilde dikeceğim. Bakın şuradaki aralardan tekrardan aşağı iniyorum. Şuraya tutturacağım. Çantamın dikiş işlemini bitirmiş oldum ve parçaları birbiriyle güzel bir şekilde birleştirdik ve görüyorsunuz iç kısmı. Dikişinizi muntazam bir şekilde yaparsanız işiniz çok iyi olacaktır. Şimdi sap kısmı için arkadaşlar örgüye geçelim tekrardan. Çanta sapımız için ipimi çift kat alıyorum bu şekilde ve kullandığım tığ da 5 mm tığ. Çanta sapı kalın olacağı için ve çift katlı örüyorum. Ona göre tığ seçimini yaptım. Şöyle bakın, arkadan tığımı aldım. Etrafında bir tur çevirerek aşağıdan yukarıya doğru. Burada hemen zincir atar gibi zincirimi aldım. Şu şekil çevirdikten sonra ortadaki boşluktan geçerek ikisini bir alıyorum. Geçerek bakın bu şekilde çekiyorum. Tekrardan en aşağıda kenar kısımda şurayı hafiften çekeyim, görünsün. Bakın buraya girerek şöyle yapayım. Girerek
Bakın nereden girdiğimi gördünüz. Tekrar gösteriyorum. Ön taraftan batmıyorum, zorlanırım. Arkadan geçerek aldım. İlmeğimi çektim. Yine çevirdim. Kenardaki bakın tığımın üzerinde 4 tane, şu an net görünmüyor, 4 tane ilmek var. Hepsini bir topluyorum. Kenardaki ilmekleri toparlaya toparlaya zincir çeker gibi yapıyorum. Böylece modelimi oluşturmuş olacağım çanta sapı için. Çektim hepsini. Yine kenarları aldım. Çektim. Tekrar buradan giriyorum. Çektim gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Sıra sıra arkadaşlar. Evet, eliniz çok sıkıysa 6 numara tığ da kullanabilirsiniz. Alt kısmını da 120 santim olacak şekilde ayarlamış oldum ben. Ölçtüğümde tam gelen santim. Bakın burada 120 santim olacak şekilde ayarlayın siz de. Veya daha uzun da yapabilirsiniz. Veya daha kısa. Şimdi çanta saplarına yine dikiş ipimi bakın bu şekilde aldım. Şu kısımdan tutturacağız. Sağlam olması için ilmekleri burada çok atacağım. Dikiş yaparken. Evet, buradan geçerek temiz bir şekilde dikmeye özen gösterin. İstediğiniz yere tutturup da dikebilirsiniz. Buradan evet, ilmeklerin ikisini birden alıyorum. Bakın alttakini, yani şunları. Evet arkadaşlar, çanta yapım aşamamız bu şekildeydi. Bütün detaylarını sizlere anlatmak istedim. Birlikte yaptık. İnşallah beğenmişsinizdir. Gerçekten çok şık duruyor. Bu şekilde bitirdik. Bu şekilde videomun sonuna geldim arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum videolarımın devamı için. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.